İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene iyi bir bültenle karşınızdayım. Bugün çok farklı haberler var. Özellikle Galatasaray üzerinde duracağız. Bugün tam olarak Galatasaraylıları ilgilendiren bir gün. Aynı zamanda Fenerbahçe ile ilgili de haberlerimiz var ve tabii ki Arda Güler'le ilgili haberlerimiz var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden neye geçiyoruz? Bugünün başlıklarına. Arda'ya bir teklif daha. Bugünkü asıl haber bu. Arda Güler'e bir teklif daha var İngiltere Premier Lig takımında. Ve Galatasaray'da neler oluyor? Galatasaray'da biraz kazan kaynıyor. Bunların altından başka bir şeyler çıkıyor. Onların hepsini böyle ince anlatacağım. Başta her şey transfer haberleriyle başlayacak Galatasaray'la ilgili. Konu nereye gidecek, nereye bağlayacağım göreceksiniz. Muslera'dan da tepki. Bu da Galatasaray'la devam eden bir süreç ve Metin Öztürk ikna edilmeye çalışılıyor. Dursun Özbek cephesinden eleştiriler kendine gelmeye başladığı anda böyle bir dönüş bekleniyor. Yani dönüş beklenmiyor da bir görev, bir yeni bir yetkilendirme durumu var. Onu da anlatacağım. Kenan Yıldız gündemde. Kenan Yıldız Avrupa'da bir gol attı. O golle gündeme oturdu sosyal medyada. Fenerbahçe'de gündem transfer. Lille maçında büyük eksiklikler vardı. Bunu da e, yani Mourinho da gördü. Her ne bütün taraftarlar gibi. Ve Türkiye'de spor işte bu yüzden gelişmiyor. Bakın son haberim bir yorumcuyla alakalı. Galatasaray'ın bir transferini yorumlamış. O transfer üzerinden biraz Türkiye'de futbolun neden gelişmediği, neden bu mantıktan kurtulamadığımızı, eski isimlerin yorumcu olsun, teknik direktör olsun ben sürekli söylüyorum. Eski isimler bir kenara oturmalı, genç, yeni, dinamik isimler, daha yenilikçi isimler hem yorumlarında hem teknik direktör anlamında, spor yöneticiliği, kulüp başkanlığı anlamında artık yeni kanal ihtiyacımız var. Bunu neden söylüyorum? İşte bu son Türkiye'de spor işte bu yüzden gelişmiyor dediğim haberin detaylarını da anlatacağım ki bence son habere kadar muhakkak ki bu bölümü izleyin diyorum. Önce bir yorumlara bakalım. Umut Gereç hoş geldin. Selam abi severek izliyorum. Çok teşekkür ederim Umutcan. İyi ki varsın. Muhammed Emin Doğru hoş geldin. İyi akşamlar demiş. Muhammed Emin de hemen yayına başlamadan önce bugünkü bültene başlamadan önce bir like'larınızı alabilirsem 18 kişiyiz. 18 tane like güzeldir. Geçen günkü yayında 500 kadar izleyenim vardı ama 33 like vardı sadece. Nedense like atılmıyor. Nedenini bilmiyorum gerçekten ama atarsanız çok mutlu olurum. Evet şimdi geçiyoruz bugünün ilk haberiyle. Real Madrid'de Arda Güler bu bir maç daha yapıldı hazırlık maçı. Son hazırlık maçında 11'de değil oyuna bile alınmadı sanırım. Net bilmiyorum o takip de edemedim. Türkiye'de futbol o kadar karmaşıktı ki Arda Güler'in biraz takipten uzaklaştım açıkçası son 1-2 gündür. O yüzden böyle haberlerden derleme yaptım ben de. Peki. İspanyol gazetelerinde yer alan habere göre sadece bir gazete değil birkaç gazetede vardı ve Türkiye'deki hemen hemen bütün spor gazetelerinde de manşet oldu bu haber. İspanyol gazetelerinde yer alan habere göre İngiltere Premier Lig devi Arda Güler için sürpriz bir hamle yaptı. İngiliz kulübünün yıldız futbolcu için devasa bir bonservis ücretini gözden çıkardığı aktarıldı. Söz konusu haberde Manchester United Arda Güler'i 2025'te kadrosuna katmak istiyor. Acımasız teklif yolda denmiş. Arda Güler Avrupa'nın en iyi kulüpleri tarafından isteniyor. Manchester United 2025 yaz transfer döneminde oyuncu için 100 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır. Real Madrid bu bilgiyi bu senaryonun gerçekleşebilmesi için durumu inceleyen çeşitli aracılarla araya bağlantı kurdu. Genç Türk yetenek kendisine büyük bir maaş ödemeye ve projelerine çok önemli bir rol verme istekli olan tüm takımların dikkatini çekiyor. Real Madrid Arda'yı uzun yıllarıyla tutmak istiyor. Gelebilecek teklifler de umurlarında değil. Çünkü oyuncu şu anki geleceğin projesi denmiş. Manchester United Arda Güler'e 100 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş Real Madrid'e. Ama bu yaz için değil. Önümüzdeki yaz için Manchester United'da bir yenilenme sürecine girecek. Erik Ten Hag'la yollar ayrılacaktı. Ayrılmadı. Daha doğrusu
finansal sıkıntılardan dolayı yenilenme süreci bir yıl ertelendi diye biliyorum ben. İngiliz basınında The Sun'da okumuştum. Aslında The Sun'da böyle bir haber yoktu. The Sun'da okuduğum bir haberin içinde bir dipnottu bu. Dikkatimi çekmişti bu. Ben de bilgi olarak kalsın ben de dedim ki bakın yaklaşık 3 hafta falan 3 veya 1 ay olmuştur. 1 ay önce falan ben bu haberi okuduğumda bu haberin içindeki detayı görmüştüm. Manchester United bu sene mali sıkıntılardan dolayı yani onların mali sıkıntısı bizim mali sıkıntılara benzemiyor. Onlar çok daha büyük projeler peşinde oldukları için aslında mali sıkıntı da değil de çok daha büyük bir yatırımla tekrardan spor dünyasına, transfer dünyasına girmek istiyor United. Ve bu sene yapmayacaklar. O yüzden de bir Erik ten Hag'la devam kararı aldılar. Çok yüksek ihtimalle Erik ten Hag'la bu sene de maç oynayıp sezon sonunda vedalaşacaklar ve Manchester United o eski 2005'li yılların United'ına geri dönecek. Çok büyük transferler yapılacağı bekleniyor Manchester United kanadından ve bunun için de özel bir bütçe hazırlanıyor 2025 için. Ben bunu bir ay önce İngiliz gazetesinde okuyunca öyle çok umursamadım. Aklımın bir köşesine de yazmıştım. Ama bugün İspanyol gazetelerinde ben Arda Güler'in 2025 yılı için Manchester United'dan transfer edilmesi haberini okuyunca bu çok şaşırdım. Çünkü iki puzzle birbirine tam oturdu. Arda Güler tam 100 milyon euroluk bir teklif. Arda Güler'in bir yıl boyunca İspanyol devinde kalması, bir yıl boyunca birçok maça, Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkıp kendi kalitesini arttırması durumunda futbola yani Avrupa futboluna daha da ayak uydurması noktasında bir sene sonra Manchester United'a gitmesi mükemmel bir şey olur. Manchester United için bahsediyorum. Çünkü Manchester United şu anda Real Madrid'in üzerinde bir kulüp değil. Daha altında bir kulüp. O yüzden Manchester büyük bir yıldız transfer etmiş olur. Ama Arda Güler noktasında sene sonuna kadar neler olacak bilmiyoruz. Fakat şöyle Manchester United özel bir yapılanmaya gidecek. Ve sezon sonunda da ilgilendiği isimlerden biri de Arda Güler. Arda Güler eğer ki bu sene Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de umduğunu bulamaz, az top oynar, az ilk 11'e girer, maçlara çıkamaz, gene Şampiyonlar Ligi'nde aynı şeyleri yaşarsa artık bir B planı var. Şimdi evet burada birçok arkadaşım Manchester United veya işte Arda Güler'in transfer olması noktasında karşı çıkıyorlar. Hatta yayından sonra gelen yorumlarda Arda Güler'le ilgili ben transfer haberleri yapınca bana kızıyorlar ediyorlar ama şu bir gerçek ki Arda Güler de yedek kalacağı bir kulüpte sonsuza kadar durmaz. Gideceği kulüplerin de skalası belli. Artık işte ne diyeyim işte Everton ayarında, Fulham ayarında, Napoli ayarında kulüpleri de gitmeyecek. Bunların üstünde ama Real Madrid'in de altında. Yani Real Madrid, Barcelona, Manchester City ve Liverpool haricindeki dünyanın önde gelen kulüplerinden herhangi biri de gidebilir. O yüzden de şu anda Manchester United'ın teklifi artık kulağının bir köşesinde Arda Güler'in. Eğer ki bu sene Arda Güler Real Madrid'de umduğunu bulamazsa 100 milyonluk bir teklif var. 100 milyon olur daha altında olur onu bilemem ama sene sonunda artık Real Madrid'de Arda Güler'de bir B planı var ve Manchester United'ın yenilenme sürecine girecek oyunculardan biri olacak. Bakın 2000'li yılların başında Manchester United bunu bir kez daha yaptığında Cristiano Ronaldo'yu falan transfer ettiler. İşte Nani'yi transfer ettilerdi. O sene bir büyük transfer daha vardı da o sene şimdi hatırlayamadım ama aklıma benim biraz isim hafızamda sıkıntı var. Hep simaları, oyuncular falan kafamda ama isimleri böyle bir anda hele canlı yayında track geliyor. Böyle bir yenilenmeye Arda Güler 2025'te dahil olabilir diyoruz. Peki şimdi bir sonraki habere geçmeden bir yorumlara bakalım. Selçuk Güvenir hoş geldin. Anlatım şeklin çok teşekkür ederim Selçuk Güvenir. İyi ki varsın. Haydar Taceddin hoş geldin. Süper Kupa maçında da oynatmayacakmış Arda'yı diye bir haber gördüm yabancı kanallarda. Görmedim ama bakarım. Şu anda bunu not alacağım. Süper Kupa maçında oynatmayacakmış durumunu. İlk 11'de oynatmaması normal. İlk 11'de oynatmayabilir ama oyunun içine alacaktır. Hiç oynatmayacak diye bir haber görmedim ama bakacağım Haydar. Haydar Taceddin, Manchester United Onana'dan kurtulsa Manchester United çok kurtulması gereken çok oyuncu var. Onlardan biri de Onana gerçekten dediğin doğru katılıyorum. Mustafa Tura hoş geldin Mustafa kardeşim. Selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Soner Demirbaş hoş geldin.
Van Nistelrooy. Evet, Van Nistelrooy da o yapılanmanın içerisindeydi. Bir de orta saha vardı. Orta sahayı hatırlayamadım. Suratı kafamda, ismi gelmiyor aklıma. Neyse. Şimdi şu dakikadan sonra uzun bir Galatasaray bölümü var. Çünkü Galatasaray'da işler çok karışık. Galatasaray'da neler oluyor? İşlerin hepsinin sonu hangi isme işaret ediyor? Onu anlatacağım. Milan-Barcelona maçlarını izledim mi? Arda'ya ısrarla pas atmıyorlar. Free Filistin hoş geldin. Evet, yani yarım yamalak izleyebildim o maçları da açıkçası. Barcelona maçını tam yarım yamalak izledim de Milan maçında Arda'nın oynadığı dakikaların tamamını izledim. Açıkçası şöyle, o ısrarla pas atmama durumu sadece bu hazırlık maçlarında değil, Real Madrid'in son haftalardaki maçlarında da böyle dikkatimizi çekmişti. Özellikle bazı isimler atmıyorlardı. Brahim Diaz ismini de vereyim. Burada da ondan sonra da yani ben burada onu fark ettim. Biz maçtan çok hemen bir gün sonra yayın yaptık. O anda yayında olan benim takip eden insanlar da benzer şeyin dikkatini çekmişler. Daha ben söylemeden onlar yazmaya başlamışlardı. Fakat şöyle bu başka insanların, Avrupa'nın da dikkatini çekmiş olacak ki yani maçtan 2 gün sonra bu basına sızdı bu olay. Arda'ya pas atmıyorlar. Tam da bunun üzerine Brahim Diaz ve Arda Güler de böyle bir paylaşım yaptılar. Yani aramızda bir sorun yok benzeri ve bu konuşmaları, yani bu tartışmaları tamamen noktayı koydular. Vinicius Junior atmıyor. Dikkat etmedim ama bakacağız. Şimdi lig başlasın. Lig başlayınca her şey daha net belli olacak. Ligler başlayınca Arda Güler'e bakalım kim pas atmıyor, kim pas atıyor göreceğiz. Evet. Şimdi Galatasaray kısmına geçtik. Galatasaray kısmı inanılmaz karışık. Bugün Galatasaraylılar herhalde bütün gün haber okumuşlardı. Şimdi yıldız futbolcu biliyorsunuz Kerem Aktürkoğlu bir küfürleşme olayı olmuş diyorlar. Soyunma odasının içerisinde. Bir daha da bu takımda oynayanın bilmem ne. İşte bunu haber yapan gazetecilere büyük tepkiler vardı vesaire. Fakat şunu söyleyeyim, burada asıl problem birazdan göstereceğim bir örnek de var. Bir gazetecinin tweetlerini de göstereceğim burada. Aynı fikirde olduğumu da söyleyeyim. Bu haberi ben de duysam ben de haber yaparım. Burada önemli olan haberin yapılması değil, bu haberin kimin dışarıya sızdırdığı daha önemli. Peki bu şeyden sonra, paylaşımdan sonra bu haberden sonra Kerem Aktürkoğlu bir paylaşım yaptı. İşte bunlara üzülerek takip ediyorum. İkinci yarıda görev almadığımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığıyla sınırlı dedi. Kerem Aktürkoğlu cephesinden gelen açıklama buydu derken bugün bir anda bir haberler çıktı Kerem Aktürkoğlu'yla. Transfer oluyor, transferi bitti falan filan. Peki transfer kim? Moskova'ya, Spartak Moskova'ya transfer olacağı 20 milyon euro mümkün değil. 20 milyon euro, yani Rusya gibi bir ülke, Rusya gibi diyorum çünkü Rusya uluslararası kupalardan, turnuvalardan men edilmiş durumda. Doğal olarak da gelirleri inanılmaz kısılmış durumda futbol kulüplerinin. O yüzden 20 milyon euro falan vermezler. Şimdi bu hikaye. Bu gazetelerde okursunuz bunu. İşte şu spor gazetesi, bu spor gazetesi. Okuyun, fark etmez ama 20 milyon euro hikaye, onu söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Rusya Premier Lig kulübü Spartak Moskova ile anlaştığı öğrenildi diyor. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Galatasaray ve Spartak Moskova arasında bir anlaşmaya varıldı. Ancak oyuncunun kişisel şartları konusunda hala anlaşamadık. Kerem Spartak Moskova'ya sıcak bakıyor ancak kişisel şartları netleştirmemizi engelliyor demiş menajeri. Peki bu haber gerçek mi? Ben hiç sanmıyorum bu haberin de gerçek olduğunu. Peki. Şimdi geçiyoruz. Galatasaray'da ikinci bir transfer haberi. Sol bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray'ın gündemine Lucas Digne girdi. Galatasaray Aston Villa'ya 30 milyon euro ödediği Digne'yi kiralık falan filan. Bu haberi de görmüşsünüzdür. Yağız Sabuncuoğlu bu haberi paylaştı. Nasıl paylaştı? Şöyle de büyüteyim ben. Yağız Sabuncuoğlu Sports Dijital'de, ki Sports Dijital şu anda Galatasaray'ın antrenmanlarına, işte tesislerine girilmesini yasakladığı bir spor kuruluşu. Neden öyle? Çünkü Galatasaray yönetimi Sports Dijital'in çalışanlarının Fenerbahçeli olduğunu düşünüyor ve tesislere, antrenmanlara, işte basına falan girmesini istemiyor ve işte ambargo koyuyor.
Böyle bir belge eline ulaşmış Yağız Sabuncuoğlu'nun. Bu arada Yağız Sabuncuoğlu'nun genelde haberleri doğru çıkar. Burada beni de şaşırttı. Çünkü ben de yakından takip eden biriyim. Lucas Digne konusundaki o resmi belgeyi yayınlıyor ama resmi belgeyi yayınladıktan kısa bir süre sonra Lucas Digne bu haber doğru değil diye Yağız Sabuncuoğlu'yu direkt kendi ağzıyla yalanlıyor. Şimdi bir gazeteci, bir futbolcunun direkt sosyal medyadan yalanlaması gerçekten alışılagelmiş bir durum değil. Ben de çok şaşırdım. Bir gazeteci için de gerçekten kötü bir durum. İnsanlar için de hayal kırıklığı yaratıyor böyle şeyler. Çünkü sen direkt yalan haber yapmış biri oluyorsun. Peki burada asıl problem şu. Bu belgeyi Yağız Sabuncuoğlu'na kim ulaştırdı? Belli ki Galatasaray'ın içerisinde birileri Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyor. Özellikle 5-0'lık Beşiktaş yenilgisinden sonra bir şeylerin yerini taşları oynatmaya çalışıyorlar Galatasaray'da ve birileri bu, yani belki belge gerçektir, belki Lucas Digne bunu reddetmiştir ve gerçekten sahte bir belgedir, bilemeyeceğim. E, Yavuz Sabuncuoğlu'na bunu paslayarak Yavuz Sabuncuoğlu da bunu haber yaparak hem Sports Dijital'in ve kendisine bir yalan haber yapma noktasına getirmiş, hem de Galatasaray'ın içerisinde birilerinin Galatasaray'ı karıştırmaya çalıştığını da kanıtlamış oldu. Peki bu konu hakkında benim de yani görüşlerine önem verdiğim bir gazeteci olarak, çünkü babadan gazeteci bir isim, Can Tongo bununla ilgili bir tweet dizisi yayınladı. Ne dedi bu tweet dizisinde? Haberi ben de duysam ben de yaparım. Bu Kerem Aktürkoğlu'nun küfürleşme haberiyle ilgili. Konuyu Haluk Gökhan üzerinden yorumlamak yanlış. Onlara direkt de gelmiş, başkası aracıyla da gelmiş olabilir. Asıl mesele birileri Galatasaray'a zarar vermek için içerideki her şeyi dışarı taşıyor. Galatasaray bunu tespit edemezse daha çok sıkıntı yaşar. Bakın, Galatasaray bundan sonraki haberde tamamen şu transferle ilgili. Galatasaray'ın iç dünyasını bilerek dışarıya, medyaya sızdıran hain ya da hainlere söylüyorum, burası Galatasaray adamı yutar. Ne olduğunuzu anlamazsınız bile diyor Can Tongo. Teklif de sızmış, birileri çok net yönetimi zora sokmak için operasyon yapıyor diyor. Can Tongo'nun söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Çok değerli bir gazetecidir. Fanatik Gazetesi'nin Galatasaray muhabiriydi. Şimdi de spor yazarlığı falan yapıyor. Ara sıra da basın tribününde karşılaşıyoruz. Peki sonra Muslera da bu arada bu küfürleşme olayını yalanladı. Yani dışarıya çıkan ikinci haber de direkt Muslera birinci ağızdan yalanlanmış oldu. Muslera dedi ki ben de içerideydim, 13 yıldır buradayım. Soyunma odasında neler oluyor iyi bilirim, bunları siz bilmezsiniz. 5 dakika önce ne yaşandığını bilmezsiniz. Futbolda her zaman her şekilde haberler yaratılıyor diyerek haberi yalanladı. Bakın, 2 tane haber Galatasaray içerisinden çıkartılıyor. Biri transfer, biri küfürleşme haberi. İkisinin de sonunda birileri bir yerlere gidecek, bir yerlere de kalacak belki. Ama bu iki haberde yalanlanıyor. Belli, Can Tongo'nun dediklerine çok katılıyorum. Burada bir Bizans oyunu var Galatasaray'ın içerisinde. Peki, şimdi asıl meseleye geliyorum. Bu olayların hepsinin yaşanmasından sonra bir haber daha çıktı bugün. Metin Öztürk'le ilgili ve bütün aslında oklar neyi işaret ediyor? Aydınlanmış oldu. Neymiş bu? Futbolun yeni patronu İbrahim Atipoğlu'nun yanı sıra Galatasaray Kulübü Sportif AŞ'de yer alan Maruf Güneş ile Abdullah Kavukçu'nun isimleri de başkan vekilliği için geçiyor. Başkan Özbey'in 3 isimden birine görev vermesi bekleniyor. Bu atamaya Galatasaray 2. Başkan Metin Öztürk'ün karşı çıktığı kulislerde konuşulurken Dursun Özbey'in nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu oldu. Metin Öztürk'ün olası bir atamada istifa edeceği söylentilerinden rahatsız olan Özbey'in bu nedenle temkinli davrandığı ileri sürüldü. Bakın, bütün bu olaylar, karışıklıklar falan filan derken günün sonunda çat diye bir haber çıkıyor, Metin Öztürk. Hem de bu haber nasıl yayınlandı ben size söyleyeyim. Galatasaray'da Erden Timur gerginliği, işte ikna edilmeye çalışılıyor falan. Hani Erden Timur'un yerine geldi ve onun kadar başarılı olamadı. Hatta şöyle söyleyeyim, transferler geç kaldığı için ve 5-0'lık bir Beşiktaş yenilgisi olduğu için, ki Beşiktaşları buradan tebrik ediyorum tekrardan, Galatasaray'da kötü yönetimin direkt faturası Metin Öztürk ve Dursun Özbey'e çekildi. Çünkü Galatasaray'ın hazır olmadığı belliydi ve buna rağmen de Haziran ayından beri hiç transfer yapmadılar, hiçbir şey yapmadılar ve sonuç olarak böyle oldu.
Yani haberleri biraz böyle bakmak gerekiyor. Yani haberlere genelde şimdi benim aslında yapmak istediğim şey bu. Bunları yapınca da çok seviniyorum. Çünkü haberlerin aslında bir serüveni var. Hepsi bir film gibi. Birinci haber, ikinci haber, üçüncü haber. Bu haberler hep birbirine bağlı. Bakın bir Kerem Aktürkoğlu küfür haberi aslında ta hangi haberin başlangıcında, Metin Öztürk haberinin başlangıcına vesile oluyor. Yani o Kerem Aktürkoğlu'nun çıkarılması, o işte transfer kağıtlarının verilmesi ve ardından da Metin Öztürk'ün işte ikna edilmeye çalışıyor, yerine biri aranıyor falan. Aslında hepsi birbirine bağlantılı birer puzzle parçası bu haberler ve sonunda birini kaza çekmeye çalışıyorlar Galatasaray'da. Buradan Can Tongo abime, aynı zamanda meslek büyüğüm, ona da saygılar, sevgiler. Evet, şimdi bir yorumlara bakacağım önce. Serdar, yok öyle bir şey. Vini her zaman öyle. Vini sürekli çalım atmayı, kendini oynamayı seviyor. O Arda ile sıkıntı yok. Bence de Arda ile sıkıntı yok. Filiplistin cevap vermiş. Pas Arda'ya atmıyor. Bütün maçlarını izledim. Evet. Umutcan Keleş, hoş geldin. Bencil oynuyorum maçta ama genel olarak bakarsan kanka Şampiyonlar Ligi'nde olsun vesaire pas atmasını biliyor. Cigne çok iyi oyuncu. Galatasaray'da çok iyi iş yapar ama Cigne gelmiyor sanırım. Dur, o Cigne farklıydı. Onu bilmiyorum, ona bakacağım. Arda artık RM'nin kalıcı oyuncusu, bu belli. Arda orta saha oynayacak. Kroos Modric yerine değil de biraz daha önlerine doğru oynayacak. Tam bir merkez orta saha. Bu sene Modric ile dönüşümlü oynar. Modric kadar geride oynamaz Arda. Daha ileride bir yerde oynayacaktır. Katılıyorum kanka. Evet, Umut Cankeleş katılmış. Serdar, Ender'i kiralık gider, daha Real Madrid oynayacak konumda değil. Rodrigo bile gidebilir. Rodrigo'yu bilmiyorum ama Ender'i konusunda katılıyorum. Güray Gündüz, hoş geldin. Selam, iyi yayınlar. Ancelotti sanırım Arda'yı Süper Kupa'da oynatması için dinlendirdiği yönünde haberler var. Doğru mu? Oynatmaması yönünde de haberler varmış. Bilmiyorum, görmedim ama araştıracağım. Enkian Knight, hoş geldin. Kerem yenilgiye isyan eden tek oyuncuydu. Yazık edildi çocuğa. Evet, Kerem hırslı, çok hırslı bir oyuncu. Kendisini de birçok kez hem o mix zone'da gördüm, hem maçları da canlı izliyoruz zaten biz basın olarak gittiğimiz için. Evet, çok hırslı ama gerçekten 3 yıl önceki performansı 2 sene önce yoktu. 2 sene önceki performansı geçen sene yoktu ve geçen seneki performansı da Süper Kupa maçında yoktu. Kerem'de böyle bir grafikte bir düşüş var. Kendisini toparlaması gerekiyor. Yaşı da geçiyor. Aslında geçiyor derken o çok genç yaşlar vardır ya, 20'li yaşların başı. İşte oradan artık 20'lerin ortalarına geldi. Buradan sonra da zaman çok hızlı gidiyor. Kerem'in biraz daha toparlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hırs konusunda yerden göğe kadar haklısın. Yani takımın en hırslısı. Evet. Şimdi geçiyoruz Kenan Yıldız. Bu tabii ki yayınlayamıyorum Kenan Yıldız'ın golünü. Bu telif hakları vesaire yüzünden. Juventus'un rezerv takımı Nesken'le yaptığı maça Kenan Yıldız attığı muhteşem golle damga vurdu. Kenan Yıldız, işte Arda Güler, bunlar kendi kulüplerinde iyi işler yapıyorlar. Milli takıma gelince yapmıyorlar deniyor ama işte sistem oyunu farklı oluyor. Kenan Yıldız bugün Twitter'da da, yani X'te de TT oldu. Mutlaka bu yayından sonra bir açın, izleyin bu golü. Çok güzel bir gol attı. Peki. Geçiyoruz Fenerbahçe'ye. Lille maçını izlediniz mi arkadaşlar? Ben izledim. Yani gerçekten çok şanssız 2 gol. Bu kadar yani kısmetsizlik olur. Ben aklım sır ermiyor. Fenerbahçe'de böyle bir şanssızlık var. Tam gol yiyorlar ama yedikleri goller de yani çok şanssızca yenen goller. Olmayacak goller yeniyor. Burada bir şansın belini kırması lazım Fener'in. Transfer döneminde en çok para harcayan kulüp olan Fenerbahçe çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerlerken orta saha bölgesi için rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun transferde ısrarcı olmasından dolayı önceliğini Norveçli'ye veren Fenerbahçe yönetimi Burnley'e yaptığı teklifi 15 milyon euroya yükseltti. Bu Berge var ya, Burnley'de oynayan Berge, onun için orayı atlamışım ben burada notlarımda, onu söyleyeyim. Foto maçın haberi bu. Aynı zamanda Sabah gazetesinde de gördüm. 25 milyon euro da diretiyorlarmış bu Berge için. Orta sahada önemli bir isim. Orta sahaya bir Fred lazım Fenerbahçe. Çünkü bunu Jose Mourinho dedi ya, Fred'i özlüyorum falan filan dedi. Aslında orada amaç Fred'i özlüyorum, Fred'e sevgi gösterisi falan değil. Amaç orada yönetime, yani Acun Ilıcalı ve Ali Koç'a oraya bir Fred
ayarında biri lazım. Çünkü Krunic ile ilgili şöyle bir dedikodu var. Jose Mourinho Krunic'i görünce yardımcısına şey demiş, Türk olan yardımcısına, bu Milan'daki Krunic mi demiş. Yani çünkü yani o kadar farklı bir oyun var Milan ve Fenerbahçe'de. Krunic çok kötü. Gerçekten kötü. Fenerbahçe'nin ayarında değil. Yani Şampiyonlar Ligi ayarında zaten değil Krunic kesinlikle. UEFA Avrupa Ligi'ne gidilse bile oranın ayarında da değil. Onu da söyleyeyim. Oraya kesinlikle Fred ayarında, ki bu belge bence olur. Fred ayarında bir orta saha daha lazım oraya. Orayı güçlendirmesi lazım. Aynı problem Galatasaray'da da var. Oraya geleceğiz şimdi. Galatasaray'a tekrar döneceğiz. 2 golde de Ferdi hatalı iyiydi. Olabilir. Yani ilk gol tamamen bir şans golü ya. İlk gol ya kesinlikle gol olmayacak bir goldü o ilk gol. İkinci golde de ayağına çarpıyor. Çağlar'ın ayağına çarpıyor. Top Çağlar'ın ayağına çarpmasa zaten gol olmayacak. Yani birçok şey. Çağlar'ı ben özellikle beğenmedim defansif anlamda. Yani ikili mücadelelerde omuz, ama genel olarak alan kapama noktasında çok büyük sıkıntı. Yani Çağlar'ın en büyük özelliği oydu. Onu nasıl kaybetmiş, ben yani hayret ediyorum. Çok enteresan, ama sadece Ferdi'nin yanında biri değil, Fenerbahçe'nin defansif olarak da bir transfer ihtiyacı var bana kalırsa. Çünkü Osterwolde de bence hani iyi bir defans mı değil mi hala soru işareti. Yani evet, çok iyi işleri var ama çok kritik hatalar da yapıyor. Özellikle dediğim gibi alan kapama, yani defansta önemli olan alanı daraltmak, bu noktada veya oyuncuyu tutmak, bu noktada sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Bakalım, çözeceklerdir mutlaka, çünkü daha transfer döneminde de var ve Mourinho da o işe kafa yoruyordur. Evet, son haberimize geldik. Bu son haber, daha en başında söyledim ya, hani Türkiye'de futbol neden gelişmiyor? Bu ekranda gördüğünüz isim Samet Aybaba'nın kardeşi Adnan Aybaba. Eski futbolcu, yelkenci. Samet Aybaba da şu an Beşiktaş'ın, biliyorsunuz ki Sportif AŞ'nin başında galiba Beşiktaş'ta. Transferlere falan o bakıyor. Neyse, ben böyle bir Hikmet Karaman, Samet Aybaba falan, hani bunlar en başından beri derim, böyle Türk futbolundaki o eskiler, bunların artık böyle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yenilerin gelmesini gerektiğini düşünüyorum. Adnan Aybaba da bir video yayınlıyor. Ben videoyu şimdi size izleteceğim herkese. Gabriel Sara, Galatasaray'ın yeni transferiyle ilgili. Galatasaray adı sanı duyulmamış. Şampiyonşipte oynayan bir adama 25 milyon euro bağladı. Akıl alır gibi değil. Resmen hırsızlık bu. Tabii videoda bunun çok daha fazlasını söylüyor da. Ben uzatmayayım. Şimdi bir videoyu izleyin siz arkadaşlar. Değiştirebilir mi ya? Neydi belirsiz bir tane Gabriel diye bir oyuncuya, Championship'te oynamış bir oyuncuya 25 milyon euro bonservis parası veriyorsunuz ya. Elinize dilinize dursun, yazıklar olsun ya. Bu nedir arkadaş? Adam ne Real Madrid'de oynamış, ne Manchester'da oynamış, ne Liverpool'da oynamış, ne Bayern Münih'te oynamış, ne Borussia Dortmund'da oynamış. Ya bu takımlar hiçbirinden gelip de geçmemiş bile ya. Brezilya U17 takımına bile almamışlar bu oyuncuyu. Sen buna 25 milyon euro veriyorsun. Sadece bonservise, diğerlerini saymıyorum ya bonuslarıyla. Yazık, günah ya. Arkadaş, o Galatasaray stadına emekçi gidiyor, işçi gidiyor, öğrenci gidiyor. Ne olacak? Emeklisi gidiyor. Herkes oraya gidiyor. Forma alıyor, kombine alıyor. Ya resmen var ya, Galatasaray'ı kazıklamışlar. Ve resmen bu işin içinde büyük bir hırsızlık var abi. Resmen hırsızlık var. Ben size söyleyeyim bak. Bu paraya böyle bir oyuncu alınmaz. Yazık, günah ya Galatasaray'ın paralarına. Bu ülkenin parası ya. Evet, şimdi öncelikle şunu söylemem gerekir. 25 milyon euro değil, 18 milyon euro, ama şuradaki ben cümleye çok fena takıldım. Yani Real Madrid'de oynamamış, Liverpool'da oynamamış, Manchester'da oynamamış, takımlar sayıyor falan. Yani artık Türkiye'nin bir emekli futbolcular çöplüğü olmasını istemiyoruz. Yani hiçbir taraftar istemiyor, hiçbir gazeteci, hiçbir futbol sever, spor sever istemiyor. Yani öncelikle kafalardan şunu bir atmak gerekiyor. Yani Real Madrid'de oynamış, Liverpool'da oynamış, bilmem ne turşusuna sıkmışlar, o oyuncuya para verilir yani. Sen genç bir oyuncu almaya para vermezsin. Bakın, Gabriel Sara mükemmel bir oyuncu demiyorum. Yaşı da 25 bu arada. Yani yaşlı sayılmaz. Genç de diyebileceğim. Artık yeni nesil futbolda genç de diyebileceğim bir yaşta değil. Fiyatı da 18 milyon euro. Yani adı sanı duyulmamış. Belki scout ekipleri mükemmel çalıştı ve gerçekten çok iyi performans sergileyecek birini aldılar. Şimdi adı sanı duyulmamış deyince Real Madrid'de birinin çıkıp da ya işte adı sanı duyulmamış, Türkiye'de işte
3. Avrupa ülkesi liglerinden birinde Fenerbahçe diye bir takımdan 20 milyon euro 18 yaşında çocuğa vermişler. Bu Arda Güler Barcelona'da mı oynamış, Manchester City'de mi oynamamış da Real Madrid'i alıyorsunuz dese komik olmaz mı? Yani artık bu kafalardan kurtulmak lazım. Bir kere 18 milyon euro Avrupa piyasası için bir oyuncuya risk edilebilecek bir rakam. 18 milyon euro, 20 milyon euro. Yani artık bizim böyle adı sanı duyulmamış. Tabii ki adı sanı duyulmamış. Adını sayını duyduktan sonra zaten alıyorlar gidiyorlar. Bakın Türkiye'de bir iki tane futbolcu vardır böyle şimdi bunlardan bir tanesi Frank Ribery. Gerçekten adı sanı duyulmadı ama ondan sonra Bayern Münih'te bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük başarıları yaşadı. Adı sanı duyulmadan alman lazım. Scott ekibi bunun için var zaten. Yoksa Liverpool'da oynamış, Manchester'da, Real Madrid'de oynamış, yaşı olmuş 36-37. Ya onun için futbol adamı olmaya gerek yok ki. Onun için çok iyi bir futbol menajeri olmaya gerek yok ki. Yani aramızdan şu anda 77 kişiyiz. Ben de 78. Yani 78 kişiden birini şey yap. Real Madrid, Barcelona kim buralarda 35 yaşını aşmış? Transfer et. İyi transfer bu mu? Türkiye bu mu yani? Yani şu kafalardan kurtulmamız lazım. İşte buralarda oynayacak, yaşı geçecek. Zaten oralarda oynarken prime döneminde fiyatlar 70-80 milyon eurolar. Bunları zaten alamazsın. Bahsettiği isimler hep böyle yaşlı o şeylerde oynamış, kulüplerde oynamış. Yıllardır bunlardan bahsediyorum. Ben uzun süredir de burada yaptığım yayınlarda da bundan bahsediyorum. Artık genç yeteneklere ya tutmasın ya önemli değil. Sen 20-22 yaşında bir adamı al Türkiye'ye getir. Türkiye'de oynat tamam tutmadı mı? Tutmadı dersin. Kimse sana bir şey demez. Bruma Türkiye'ye geldi Galatasaray'da ne yaptı Allah aşkına? Bruma sonunda Fenerbahçe'ye falan gitti. Orada bir Olympiakos macerası yaşadı falan. Ama Bruma geldi diye hiç kimse yönetime hiçbir şey demedi. Çünkü Bruma 19 yaşında geldi ve inanılmaz işler yapıyordu. Koşuyordu, ediyordu ama bir sonuca gidemiyordu. Sonuca gitseydi Bruma belki de Türkiye tarihinin en büyük transferi olacaktı ki Galatasaray o haliyle bile zarar etmeden sattı Bruma'yı. Ondan sonra şu anda Adana Demirspor'da oynayan orta saha var bir tane Ndiaye. Osmanlı Spor getirmişti Ndiaye'yi Türkiye'ye 800 bin euroya. 800 bin euroya 20 yaşında geldi Ndiaye. Galatasaray Ndiaye'yi 2,5 milyon euro 3 milyon euro gibi paraya alıp 16 milyon euroya sattı. Yani bu genç oyuncuları gelip bulmadıktan sonra Real Madrid'de oynamış, Barcelona'da oynamış. Burada biz menajerlik oyunu açsan zaten alacağın oyuncular Barcelona'dan Real Madrid'dendir. Futbolda bu kafadan bir çıkmak lazım. Bakın yetenekler gerçekten ikinci liglerde. İkinci liglerin genç oyuncularında yetenekler. Kerem Aktürkoğlu 3. ligde bir takımda oynuyordu. Kim derdi ki Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak UEFA Avrupa Ligi'nde eleme maçına çıkacak Barcelona karşısında bir maç oynayacak. Bütün Barcelona'ları hayran bırakacak kendine. Kerem Aktürkoğlu 3 sene önce bunu başardı. Hem de 1 sene önce 3. ligde oynayan bir kulüpten gelerek. Bütün her şey burada. Oralarda 3. ligde oynamış U17'ye bile yani bunlar kesinlikle skala değil. U17'ye girememek bir skala değil. Yani bu kafalardan kurtulmamız lazım. Özellikle takımların bakın Galatasaray ve Fenerbahçe bu kafadan kurtuldu tamamen. Dursun Özbek yönetimi deyin isterseniz Erden Timur'un getirdiği yenilik deyin. Galatasaray bu kafadan kurtuldu. Fenerbahçe Ali Koç'la bu kafadan kurtuldu. Ali Koç denedi başarısız oldu. Bütün eleştirilere göğüs gerdi. Takım küme düşme potasında sürünüyordu ve gene aynı şeyi yaptı. Genç oyuncu bulmaya çalıştı. Hep genç oyuncu. Bakın şimdi Fenerbahçe 99 puan aldı ama kimse Fenerbahçe'ye kötü diyemiyor yani. Şampiyon olamadı ama 99 puan aldı ve şimdi de Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor. Fenerbahçe ve çok iyi top oynuyor ve başlarında da Mourinho var. Yani böyle işte dinozorları emekli olma noktasındaki futbolcuları getirmekte bir şey yok. Fenerbahçe Ali Koç 50 defa getirdi ki Acun Ilıcalı diyor ya getiremeyeceğimiz kimse yok. Yani özellikle bu yaş skalasında getiremeyecekleri kimse yok gerçekten 35-36 olduktan sonra. Önemli olan gençleri bulmak, gençlere. Kim olduğunu herkes öğrendikten sonra değil. Scout ekipleri bunun için var. Gerçekten orada bir cevheri bulacağım ve o fiyata getireceğim. Bu arada tekrar söyleyeyim 25 milyon euro değil 18 milyon euroya transfer oldu. İyi çıkar iyi çıkmaz onu bilmem. Belki de kötü çıkar ama Galatasaray en azından deniyor. Fenerbahçe en azından deniyor. Beşiktaş şu anda çok iyi top oynuyorlar ama
yaş birazcık yükseldi. Tabii genç oyuncular kendi altyapısından falan katıyor, monte ediyor. Van Bronckhorst'un gerçekten helal olsun. Çok iyi bir takım kurmuş, takım yönetmiş. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonla beraber bakın genç oyuncu transferlerine yönelecek. Bir sene geriden geliyor bazı şeylerden dolayı. Ama önemli olan şu an Beşiktaş için bu sene şampiyon olmak. Şampiyon olursa hele ki bu sene önümüzdeki sene Beşiktaş genç oyuncuları Avrupa'dan aynı Fenerbahçe, Galatasaray gibi almaya başlayacak. Bu iş böyle kızışır. Böyle rekabet olur. Evet, bir 90 kişi var. Bir like alırsam herkesten çok memnun olurum. Bugünkü yayının da sonuna geldik. Başka bir soru yoksa Arda Güler'in Süper Kupa maçında oynayıp oynamayacağı noktasındaki haberlere bakacağım. Onu tekrardan söylüyorum. Bu arada ben Mustafa Hekimoğlu'nu sonunda D koymuş. Peki. Çok teşekkürler hepinize. Gözünüze kulağınıza sağlık. Beni izlediniz, dinlediniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.